Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size C Sharp'ta 4 işlemin hem kolay yolunu hem de uzun yolunu göstereceğim. İlk olarak uzun yoldan başlayacağız. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Uygulamayı açmak için tabii ki de bizim ihtiyacımız olan şey Windows Form Application ama .NET Framework'ü. Dilerseniz buradan yazarak da bulabilirsiniz. Bunu seçmeniz gerekmekte. Ardından Next diyorsunuz. Buraya bir isim verelim. 4 işlem diyeyim ben misal. Create dedim. Evet, şu an ekran geldi. Biz bir form ekranı karşılamakta. Bizim ihtiyacımız olan şey sayı giriş yapabileceğimiz iki tane text box ve işlem yapacağımız 4 tane ayrı ayrı buton. Bunlara ihtiyacımız var. Dilerseniz onları alalım. Peki onları nereden alacağız? Onları Toolbox'tan alıyoruz. Gördüğünüz üzere. Buraya text box yazarsanız zaten çıkacaktır. Bunu seçip tutup bırakın form ekranına. Aynı şeyi bir daha yapalım. Yine text box yazıyorum. Yine bıraktım buraya. Sonra bizim butona ihtiyacımız vardı. Butonu tuttum, sürükledim, bıraktım. Bir daha sürükledim, bıraktım. Bir daha, bir daha. Tasarım düzeltelim birazcık. Evet. Hatta ben şöyle mouse'un sol tuşuyla hepsini seçeyim. Ben bunların fontuna geliyorum. Burada sağ tarafta Properties menüsü var. Buradan fonttan bunların yazı tipini büyütüyorum. Ve tabii boyutlarını büyütmem gerekiyor. Daha rahat görün diye yapıyorum bunu. Evet. Text box'larımızı düzenleyelim. Evet. Şimdi butonların text özelliğini değiştirelim. Buton 1 yazmasın. Misal artı yazsın. Onun için butona tıklıyorum. Sonra sağ tarafta Properties menüsünden geliyorum, text'i buluyorum. Text'i siliyorum, artı yazıyorum. Aynısını buna da yapıyorum. Zaten direkt olarak text menüsü zaten açıldı sağ tarafta gördüğünüz üzere. Bu çıkarma olsun. Bir daha tıkladım buton içe. Bu çarpma olsun. Bu da ne olsun? Tabii ki de bölme olsun. Ee, Bir de butonlara isim verelim. Yani name. Butonlara ulaşmamız için name vermemiz gerekiyor. Zaten standart olarak name'leri zaten var. Bunun buton 1. Üstte görüyorsunuz. Properties'de name kısmında. Bunun buton 2, buton 3, buton 4 zaten görüyorsunuz. Ama biz bunları düzenleyelim. Ben genelde btn alt çizgi misal toplama diyorum. Buna ise btn alt çizgi çıkarma yapıyorum. Dikkat ettiyseniz Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Bu da bölme. btn bölme. Tabii şu an butonlara verdik ama bizim bir de text box'lara vermemiz lazım. O yüzden text box'a tıklıyorum. Name kısmına geliyorum. tx'te alt çizgi. Bura ne olacak? Sayı 1 olacak. Bu da aynı şekilde tx'te sayı 2 olsun. Bunların hepsini seçip böyle sürükleyebilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde. Tabii biz bir de label ekleyelim. Çünkü neyin ne olduğu tam gözükmüyor. Bir tane daha ekleyelim. Şunları seçelim. Fonttan tekrardan yükseltelim değerlerini. Bunun text özelliğine geliyorum. Number 1 yazıyorum. Buna da geliyorum text özelliğine.
Number 2 yazıyorum. Tamam. Şimdi bizim bir de sonucu göstermemiz gerekiyor. Onun için label kullanabiliriz. Yine bunun fontuna gelip büyütüyorum fontunu. İsterseniz buradan sürekli aynı nesneyi almak yerine bu nesneye tıklayın alacağınız nesneye ve kontrol tuşuna basılı tutarak sürükleyin. O nesneyi zaten size kopyalayacaktır. Buna da tekstine bir şey yazmamız gerekmiyor. O yüzden nokta bırakıyorum. Ama bizim bunu name'ine ulaşmamız lazım. Çünkü biz buna değer atayacağız. O yüzden lb sonuç diyorum bunun ismine. Şimdi her şeyimiz tamam. Kod yazmamız gerekiyor şu anda. Artı butonuna geliyorum ve çift tıklıyorum. Form ekranım açıldı. Şimdi iki tane sayı gireceğim ve iki sayıyı toplayacak ve label sonuca yazacağız. Bu kadar basit. İlk olarak tam sayı toplayacağımız için integer veri tipinde bir değişken yaratacağım. Bunun ismi olacak. İsmi s1 eşittir diyorum. Atama yapmam gerekiyor. Şimdi ben buna txt'te sayı 1 nokta text dersem ve kapatırsam böyle hata verir. Neden? Çünkü sayı 1 yani bu text box ama bu integer. Bizim bunu convert etmemiz gerekiyor. Yani dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden en başa geliyorum. Convert yazıyorum. To int 32 yapıyorum. Bu metottur. Burayı komple parantez içine alıyorum. Bu şu anlama gelir. Text box'ı integer'a dönüştür ve sayıyı 1'e ata. Aynısını tabii ki de sayı 2 için yapmamız gerekmekte. Yine convert yazıyorum. Nokta diyorum. To int 32 yapıyorum. Benden bir değer istiyor içeriye. Neydi bizim text box'ımızın ismi? txt sayı nokta text ve kapatıyorum. Sayı 1'e ve sayı 2'ye atamaları yaptık. Şimdi sonuç ekranında lbl sonuç.txt'te yazdırmamız gerekiyor. Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını. Onun için de yapmamız gerekiyor. lbl sonuç.text'ime yazdıracağım. Ben s1 artı s2'yi yazarsam ve kapatırsam bana bir hata verir. Neden? Çünkü bu bir text box ama bunlar nedir? Bir integer. O yüzden hata verir. Ona dikkat ediyorum. Bunları ben parantez içine alıyorum. Ve burada yararlanmamız gereken bir tane metot var. Onun ismi de noktaya tıklıyorum toString. Girilen bu iki değerin toplamını string türüne şuradan kaleme alayım. Bunları string türüne çevirerek buraya atama yapacaktır. Bu kadar kodumuz bitti aslında. Çalıştıralım isterseniz. Buraya 50 yazıyorum. Buraya 100 yazıyorum. Topla diyorum. 150 gördüğünüz üzere. Hatta bir değer daha deneyelim. Hatta buraya bir 0 girelim. Gördüğünüz üzere böyle. Şimdi çıkarmaya geliyorum. Üzerine çift tıklıyorum. Bunu isterseniz siz yapın. Ardından beni izleyin. Daha iyi olur. Aslında aynı işlemleri yapacağız. Ama biz yine de yazalım. Integer diyorum. S1 diyorum. Convert to int 32 diyorum. Integer'a çevirmek için. Peki benden bir şey istiyor. Sen neyi çevirmek istiyorsun diyor. txt'te sayı 1 nokta text'teki veriyi integer'a çevir ve git sayı 1'e atama yap. Bu sefer sayı 2'mizi giriyoruz. S2 eşittir. Atama operatörünü kullanıyorum. Convert to int 32. Bu yine benden bir değer istiyor. Tx'te sayı 2 nokta text diyorum. Kapatıyorum. Sonra benim sonuç ekranına bunu yazdırmam için ne yapıyorduk? lbl sonuç nokta text'e gelip eşittir diyorum. Açıyorum parantezlerimi. S1 eksi S2 diyorum. Kapatıyor muyum? Hayır. Sonuna geliyorum. Noktaya basıyorum. ToString metodundan yararlanıyorum. Kodum bitiyor. Bu sayıyı çıkartacak. ToString'e çevirecek. Ardından gidecek. Buraya yazdıracak. Görelim. Ben buraya 100 yazıyorum. Buraya 50 yazıyorum.
Eksiye bastığım anda gördüğünüz üzere 50. Peki şöyle yapsam, eksi 100 yazsam, 50 yazsam, gördüğünüz üzere eksi 150. Yani başarılı bir şekilde çalışıyor. Çarpmaya gelelim. Bunu da derseniz ilk olarak siz yapın, ardından beni izleyin. Çarpma da aynı şekilde. Yine S1 diyorum, eşittir diyorum, convert to int 32, txt'te sayı nokta bir text diyorum, kapatıyorum. Yine integer tipinde bu sefer ismi sayı 2 yani S2, convert to int 32 diyorum. txt'te sayı 2 nokta text'imi seçiyorum, kapatıyorum. lb ile sonuca geliyorum nokta text ne? Eşittir diyorum. Parantezlerimi açıyorum. S1 çarpı S2 diyorum. Kapatıyor muyum? Hayır, kapatmıyorum. Tekrardan toString diyorum. Bu kadar. Çarpmamız da hazır. Dilerseniz çalıştıralım. Kolay, ufak bir rakam olsun. 4 çarpı 5 olsun misal. 20. Önce de bu da çalıştı. Sırada ne kaldı? Bölme kaldı. Integer türünden sayı 1, S1 tanımlıyorum. Convert to int 32 diyorum. Ardından txt'e sayı 1 nokta text diyorum. Kapatıyorum. Aynısını S2 için de yapmam gerekiyor. Veri tipim integer. İsmi S2. Convert to int 32 diyorum. Açıyorum süslü parantez. Pardon, normal parantezlerimi. Txt'e sayı 2 nokta text diyorum. Kapatıyorum. LBL sonuca yazacaktık. Biz bunu text diyorum. Tekrardan parantezlerimi açıyorum. Peki ben neyi böleceğim? Sayı 1'e bölü sayı 2'ye böleceğim. Ve bunun toString'ini alacağım ve kapatacağım. Bitti. Bu kadar. 10 bölü 2 diyelim. Gördüğünüz üzere 5. Aslında kodumuz bitti. Şimdi dilerseniz bunun kolay yoluna geçelim. Aslında kolay demeyelim de kısa yoluna geçelim. Biraz bilgisi olanlar beni anlayacaktır burada. Eğer bilginiz yoksa telaşlanmayın. İleriki zamanlarda ben size bu konuyu anlatacağım. Dilerseniz form ekranımızı hazırlayalım. Bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Bunu da sildim. Bu kalsın burada. Bunun artık ismi bu olmasın. Ne olsun? Hesapla olsun. İsmi. Ardından bunu böyle yapalım. Tıklıyorum text box'ın üzerine. CTRL'ye basılı tutup mouse'un sol tuşuna basılı tutup çekiyorum aşağı doğru. Böyle. Bunu biraz ufaltıyorum. Ufak yapıyorum. Ardından bunun bir saniye max length'ine geliyorum. Yani text box'a normalde 32.767 tane değer girilebilirmiş. Ben bunu sınırlıyorum. 1 yapıyorum. Ardından form ekrana tıkladım. Buraya bir şey yazmam gerekmiyor. Bunun ismini tabii değiştiriyorum. BTN artık bu hesaplı olsun. Tamam. Şimdi buna ben çift tıklıyorum. Tekrardan tabii toplamaya geldi. Bunları siliyorum. En baştan yapacağız. Öncelikle bizim tekrardan integer veri tipine ihtiyacımız var. Şöyle yapalım, hatta İngilizce biraz alışın. Number 1 diyorum. Eşittir diyorum. Convert to int 32 neydi? Txt'te birinci sayımız nokta text diyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Bunu unutmuyorum. Tekrardan veri tipimiz integer. Bu sefer ismi number 2. Convert to int 32 diyorum. Parantezimi açıyorum. Çünkü bu bir metottur. Benden değer istiyor. Txt'te sayı 2 nokta text diyorum. Kapatıyorum. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Buradaki girilen değere göre ne yapacak? Ya toplamı yapacak, çıkarma yapacak, çarpma yapacak, bölme yapacak. Tamam. Ee, O yüzden buraya geliyorum tekrardan. Bu text box'ımı seçip
Ardından name kısmına geliyorum. TX'te alt çizgi diyorum. Buna ben sonuç diyebilirim. Ya da TX'te işlem olsun bunun ismi. Enter'a bastım. Tekrardan kod kısmına geliyorum. Eğer kod kısmına gelmeyi bilmiyorsanız formun herhangi bir yerine tıklayın. Yani sağ tıklayın, View Code deyin, kodu görüntüle deyin. Böyle de gelebilirsiniz forma, kod kısmına. Ardından biz burada peki neyi kullanacağız? Bu önemli bir şey. Önemli bir sorun aslında. Şöyle yapıyorum. Switch kullanmayı aranızda bilenler belki vardır. Switch yazıyorum. Ardından 2 defa tab'a basıyorum. Gördüğünüz üzere bu default'ı siliyorum. Ardından switch bizden bir şey istiyor. Bir değer istiyor. Ben neyi okuyacağım diyor. Peki neyi okuyacak? TX'te işleme girilen teksti oku. Ardından şunu yap. Case diyorum. Tırnak içinde. Eğer artıysa 2 nokta üst üste yapıyorum ve break'i unutmuyorum. Şimdi break'in önüne gelerek işlemi yapacağım. Peki ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Benim LBL sonuca number 1 ile number 2'yi toplayarak yazmam gerekiyor değil mi? Bunu yapacağız biz de zaten. O zaman başlayalım. LBL sonuç nokta text'e geldim. Eşittir dedim. Parantezlerimi açtım. Number 1 artı number 2 dedim. Nokta toString metodundan yararlandım ve tırnağı kapattım. Bir daha geliyorum. Bu sefer case diyorum yine. Case. Bu sefer işlemimiz ne olabilir? Eksi olabilir. 2 nokta üste diyorum. Ardından unutmamak için break diyorum. Bireyin başına gelerek aşağı indiriyorum. Ve ardından kodumu yazıyorum. Yine aynısını yapacağım üsttekinin. LBL sonuç nokta text'ime geliyorum. Parantezlerimi açıyorum. Number 1 eksi number 2 diyorum. Bunun toString'ini alıyorum. Ve parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bu kadar. Yine case yazıyorum buraya. Tırnak içinde unutmuyoruz. Bu sefer çarpım diyorum. 2 nokta üst üste yine bireyi unutmamak için yazıyorum. Kapatıyorum. Bireyi aşağı alıyorum. LBL sonuç nokta text'e geliyorum tekrardan. Yine parantezlerimi unutmuyorum. Number 1 çarpı number 2 diyorum. Bunun toString'ini yazdırıyorum. Son olarak bölmemiz kaldı. Yine case diyorum. Yine tırnak içerisinde bölü işareti diyorum. 2 nokta üst üste. Sonra break diyorum. Kapatıyorum break'i tekrardan. Aşağı alıyorum bunu. Yine lbl sonuç nokta text'e geliyorum. Eşittir diyorum. Number 1 bölü number 2 diyorum. Nokta toString metodundan yine yararlanıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Dilerseniz işlemi görelim. Start diyorum. Ben buraya 10 yazdım. Buraya artı dedim. Buraya tekrardan 10 yazdım. Hesapla diyorum 20. Burayı ben değiştiriyorum. Çarpım yapıyorum. 100. Ben burayı bölü yapıyorum. 1. Ve çıkarma yapıyorum. 0. Kodumu durduruyorum. Tekrardan kod kısmına geliyorum. Switch dedim ilk önce. Burayı oku. Eğer case durum artıysa yani girilen değer artıysa peki ben neden şöyle yapmadım? Artı demedim. Çünkü çalışmaz. Hata verir. Hepsini siliyorum tekrardan buradan. Peki neden hata verir? Çünkü buraya girilen bir değer nedir? String'dir. Yani metindir. O yüzden bu case'imin benim ne olması lazım? String olması lazım. String olabilmesi için de böyle iki tırnak arasına alıyorum bunu. Bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz üzere hata gitti. LBL sonuç nokta text'te number 1 ve number 2'yi topluyorum. Ve bunun toString metodunu alıyorum. Yani string'e çeviriyorum. Yukarıda yaptığım convert'la aynı işlem aslında. Yaptığım işlemin sonunda
lbl sonuç.txt'e atıyorum ve break diyorum. Peki break ne demek? Break kır demek. Yani txt'e işlem.txt'e oku, girilen değeri oku, case'lere bak hangisine uyuyorsa, diyelim çarpımı uyuyor, gel bu işlemleri yap ve break diyerek switch'i bitir, kır. Bu kadar basit aslında arkadaşlar kodumuz. Eğer takıldığınız bir yer varsa yorumlar kısmına lütfen belirtin. Dediğim gibi C Sharp videolarının serisi devam edecektir. Bu ilk videoydu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basın ve kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki C Sharp dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.